Danimarka'dan merhaba. Merhabalar herkese, sevgili keyifler. Tamam biz bir şey yapamıyoruz. Herkese Danimarka'dan hello. Hello. 2 günlük dolu dolu bir, 3 gün pardon. 3 günlük dolu dolu bir Danimarka videosu olacak. Size şimdiden iyi seyirler diliyoruz. İşte Kopenhag deyince o gelen akla ilk görselin yanına geldik. Burası resmen şehrin simgesi halindeki olan o meşhur Nihav Nehri'nin baştan başa oluşan o güzel renkli evlerin. Burası burada resmen Kopenhag, Danimarka'nın ruhunu hissediyorsunuz. Tarihi ise 17. yüzyıldan 17 yüzyılınci ve 18. 17. ve 18. yüzyılından kalan bir tarihi eser. İsveç ile Danimarka arasında oluşan o meşhur savaşlardan elde geçilen bu kölelerden bu kanalın evleri yapılmış. İlk başta tamamıyla denizcilik ve gemicilik amacıyla burası yapılmış ve hatta şurada yapılan bu eski zamanlardan gemileri buraya demirlemişler ve sabitlemişler. Şu an kafe, restoran, hatta bazılarını otel olarak da kullanıyorlar. Evlerin aşağı katında kafeler, barlar, restoranlar ve gece hayatta oldukça da aktif olan yerlerden birisi. Hem gecesi ayrı hem gündüzü ayrı bir güzelliğe sahip. Burada muhakkak gelip de güzel zaman geçireceğiniz yerlerden birisi Kopenhag'da. Rastgele gördüğümüz güzel bir şey gördük. Burada kesinlikle yapılması gereken aktivitelerden bence. Şehir üstünde uçuşları var ve sonra da böyle suya iniş yapan minik işte uçak, gezi uçağı, helikopteri artık neyse. Burada kesinlikle bence denenmesi gerekiyor ve ayrıca fiyatı da hiç öyle böyle acayip bir fiyat değil. Hem kron olarak yazmış fiyatını hem euro olarak, ayrıca burada dolar olarak da yazmış fiyatını. Şöyle yapacağım. Ve bence buraya gelirseniz, zamanınız varsa, çok güzel aktivitelerden birisi. Tam Nihav Nehri'nin üzerinde güzel bir 45 dakikalık şehir turu yapıyorsunuz. Kopenhag'daki en meşhur heykellerinden birisini görmeye geldik. Burası Deniz Perisi'nin o meşhur çocukluğumuzda okuduğumuz masalların işte heykeli. Çok üzünlü bir hikayesi var. Şimdi hikayesi şöyle başlıyor ki Deniz Perisi bir padişaha aşık oluyor ve sonra da onunla evlenmiş, işte böyle bir aşk hikayesinden esinlenmiş ve onun anısına yapılmış bir heykel. Kastelet Adası diye geçiyor burası. Tam deniz kızının arkasında kalıyor. Hemen yan yana yani. Oradan Çok buraya. güzel. Bir de güneş batımına falan denk gelirseniz eğer muazzam ötesi şu an ekranda gördüğünüz gibi fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Eskiden galiba bura e, düşmanların bu ülkeye, bu topraklara girişinden dolayı kaleleri burada kurmuşlar ve Avrupa'nın en eski kalesiymiş galiba, bilmiyorum. Öyle okudum. Valla kale male bilmem, çok güzel yer. Evet, çok güzel. Acayip de güzel bir doğası var. Hele girişi bizi bizden aldı. Masallar kenti. Asker geldi. Şu an bir asker geldi, bize şey yaptı: burada duramazsınız, bu yeşillik tarafta duramazsınız ve o tarafta olmanız gerekiyor dedi ve biz de deminden beri burada bir takla atmadığımız kaldı. Neler neler yaptık, işte tam olarak askeri belge burasıymış, belli oldu arkadaşlar. Burası kale ve sıkı sıkı da korunuyor.
Günaydın. Günaydınlar efendim. Bugün benim doğum günüm. O yüzden bir tatlıyla kutlamaya geldim. Kopenhag'da gezilmesi önemli. Kopenhag'da gezilmesi gereken o önemli yerlerden birisindeyiz. Burası, ismini bir kere daha söyle. Amelianborg Sarayı. Burası Amelianborg Sarayı. İlk önce burası 18. yüzyılında yapılmış ve ilk olarak da burada meydanda 4 köşede farklı binalar var. Güneş fena vuruyor. Burası ilk kraliyet ailesinin eline geçmeden önce daha çok soyluların konakladığı evlermiş. Sonrasında padişahın yaşadığı işte bu Kristianberg, eğer yanlış söylemiyorsam, o saray yangında büyük hasar görünce kraliyet ailesi burayı bu soylulardan satın almış ve buraya taşınmış ve hali hazırda da şurada yaşıyorlar. Hatta söylentilere göre bu 5 bacalı evler var ya, şurada 5 tane var. Mesela bir arkamdakinde 4 tane var. Şöyle göstereyim. Bu beşli olan da kraliyet ailesi yaşıyor. İşte ve o da böyle bir simge haline gelmiş. Burada hali hazırda sarayı ziyaret edebiliyorsunuz ama kraliyet ailesi içeride olduğu için belli bir kısımlarını görebiliyorsunuz. Bütün sarayı gezemiyorsunuz. Bir de buranın tabii asker nöbet değişim saatleri var. Şimdi onu bekliyoruz. Denk gelirsek onu beraber göreceğiz. Askerlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok muhteşem. Evet, gerçekten. Şu an hemen bilgilendirme geçiyoruz. Burada sabah erkenden gelmeyin. Biz saat 10.30 ve 11'den mi? 11'den gerçekten burada bekledik. Fakat bu gösteri hemen hemen 12'ye 5 kala falan başlıyor. Ve sizi böyle herhangi bir bulunduğunuz ortamda böyle ya meydana ya da diğer tarafa, yani alan tamamıyla boş kalıyor. Gösteri muazzam güzel, kaçırmayın. Biz daha önce hiç böyle nöbet değişimini izlememiştik fakat bu ilk oldu ve en güzel oldu bence. Burada olduysanız bu eğlenceli ortamı kaçırmayın ve bir sürü de insan var. Büyük şantanız varsa böyle buraya getiriyorlar ücretsiz olarak. Eşyalarınızı buraya alıyorsunuz. Burası Rosenborg Sarayı. Bu saray çok güzel saraylardan birisi. Rosenborg Sarayı 18. yıllarının ortasına kadar Danimarka kraliyet ailesine ev sahipliği yapmış. Rönesans stiliyle yapılan bu Rosenborg Kalesi veya sarayı şu ana kadar Avrupa'nın en etkileyici ve en görkemli müzelerinden birisi olarak günümüze kadar devam ediyor. Kalede aynı zamanda ışıltılı kraliyet ailesinin kullandığı kişisel eşyaları, mücevherleri ve kralın ve kraliçenin tacı ve onun gibi birçok benzeri çok değerli eşyaları da yakından görüp ziyaret edebiliyorsunuz. Ve görebileceğiniz en değerli eşyalar arasında da İsveç ile Danimarka'nın arasında oluşan o sayısızca savaşları tasvir eden duvar halıları.
Daha Hollanda'ya gitme fırsatımız olmadı fakat şu ana kadar gördüğümüz bu Avrupa ülkelerinde en çok olan ve çok kullanan bisiklet şehirlerinden birisindeyiz bence. Şu an oradan gördüğünüz görsel hala devam ediyor ve hala devam edecek. Size sıcak şarabı böyle verdi. Wow. Rotter Tower'ın tam karşısında geleneksel bu Danimarka pankek böyle olan yuvarlaklarından aldık. Burada oturduk. Buraya gelirseniz muhakkak zaten gözünüzü çekecektir. Grand Tower çok Grand Tower, özür dileyerek düzeltme yapıyoruz. Grand Tower'ın tam karşısındaki olan çok tatlı bir yer. Aynı zamanda sıcak şarap da var ama sıcak şarap ikramları Sıcak farklı. şarap bu şekilde servis Sıcak ediliyor. çikolatası da var ve zaten gelir gelmez dikkatinizi çekecektir. Hadi bize afiyet olsun. Şimdi şurayla ilgili şunu söyleyeyim ki burası ta eski zamanlarda işte bu o zamanın padişahı buraya gök bilimlerini destek için bu kuleyi inşa etmiş. Fakat o zamanki teleskoplar ve böyle eşyalar çok ağır ve çok hassas oldukları için bunları sürekli yukarı taşırıp indirip çıkarmak zor. Ne yapmışlar? Gelmişler alternatif olarak merdiven basamağı kullanmamışlar ve bunları işte yürüyen gördüğünüz gibi merdivenlerden merdivensiz bir kule inşa etmişler. İşte bu zamana çok seslenmiş halk içinde ve günümüze kadar devam ediyor ki görüyorsunuz akın akın buraya turist akıyor. İşte eski zamanlarda işte Kopenhag Danimarka padişahı böyle bir güzel destekte bulunmuş ve bayağı katkısı olmuş. Şimdi yukarı katında da çıktığınızda da o zamanki kullandıkları teleskopu da görüntülüyorsunuz. Ve hali hazırda yine tabii ki de burada minik sergiler, minik konserler de oluyor. Böyle küçük aktivitelerden ve buraya gelmek için tabii ki de bilet almanız gerekiyor. Ama yani kredi kartlarımız her yerde geçiyor. Özellikle nakit taşımanız gerekmiyor ve böyle rahatlıkla gelip yarım saatlik zaman ayırırsanız güzel olur. En tuhaf bölgesi biliyor musunuz ne? Şu ışık var şimdi aşağı inmek için. İnsanlar bekliyorlar ışığı. 30 saniye aşağı inmek için, 30 saniye yukarı çıkmak için ışık süresi var. Işık dolduğunda yeşil oluyor ve insanlar işte ister aşağı ister yukarı çıkıp geliyorlar. Burada burayla ilgili güzel bir farklı detay. Ama şuraları bayağı işte böyle güvenli bölge almışlar. İşte artık bunlar demirliklerin arasından bakıyorsunuz. Şehri bu arada bayağı güzel bir görüntüde de görebiliyorsunuz. Şimdi bu bilgileri size aktardım. Detaylı bilgiler için de tabii ki de yazacağım aşağıda. Alüminyumu keşfeden adam galiba bu. Kendi beyin zekama güvenerek şu an sallıyorum ama öyle görünüyor. Eğer sen bulduysan sana teşekkür ederiz. İçeride bir sürü bilgili şeyler var da maalesef benim bilgim olmadığı için size bir şey söyleyemiyorum. Ama meraklıysanız okuyup gelin. Yani işte her şey bulabilirsiniz. Bence bayağı derin bilgiler aktarıyor. Bende yok.
Danimarka'nın Milli Müzesi'ne geldik. Görülmesi gereken çok güzel yerlerden birisi. Fakat o kadar büyük ki gerçekten bir saat 2 saate bitmez. Yani buraya çok güzel ciddi bir zaman ayırmanız gerekiyor. İçerisiyle ilgili yani bütün hemen hemen dünyadaki ülkelerden eserleri getirmişler ve birçoğu ülkeden bulabiliyorsunuz. Japonya olsun, işte Mısır olsun, Vikingler özellikle en güzel kısmıydı. Oraya geçerken zaten size böyle bir farklı alana alıyorlar. Kulaklık veriyorlar. O içerideki o ambiyansı, o hissi, o sesi, bir de bunlar böyle akıllı, zekalı bir şey mi artık ne? Yapay zekalı oldukları için kulaklıklar gittiğiniz her bölgede oranın böyle farklı ambiyansını size hissettirmeye çalışıyorlar. Buranın en özel, special olanı Vikingler kısmı. Fakat çok eski olduğu için işte içeride yani küçük bir alan. Fakat Japonya'dakiler, işte bu farklı, işte Afrika'dakiler, Hindistan'dan gelen bölgeler muazzam çekiciydi ve güzeldi. Keşke zamanımız olsa fazlasıyla gezsek dedik valla. Fakat işte 5'te kapandığı için isterseniz biraz daha hızlı tuttuk turumuzu. Elimden geldiği kadar da size güzel videolar çekmeye çalıştım. Umarım şimdiye kadar beğenmişsinizdir. Ahmet bunlara ama Victoria's Secret mınzığı da var. Ya Rabbim. Sırf burası değil, genellikle gittiğiniz herhangi bir ülkede eğer yemek pazarı varsa bence gitmeniz gereken yerlerden biri. Çünkü o ülkenin, o kültürünü anlamak için yemek pazarı gerçekten önemli bir rol taşıyor. Biz bunu birkaç kere bir farklı ülkelerde yaşadık. İşte Budapeşte olsun, Berlin olsun, Lizbon olsun. Ve kesinlikle orada gördüğümüz ve tattığımız yemekler, yemek çeşitleri, yemek sunumları çok daha lezzetli ve çok daha farklıydı. Özellikle hani söylemek istesem bariz noktalarından birisi turist kaynamıyordu ve bu turist kaynamaması ve kendi yerel halkı gelmesi güzel bir şey. Çünkü yani burada farklı bir şeyler oynamıyor bence. Farklı bir turist tavlama taktikleri yok. Ve buranın en gerçek atmosferini en derin noktalarından hissediyorsunuz diye düşünüyorum. Ve biz bunu genellikle bütün ülkelerde yapıyoruz. Ve burada da yaptık ve eminim burada güzel sonuçlar alacağız. Danimarka'nın en sevilen bu tatlarından yedik de tatlıcı olmadığım için pek bir yorum yapamam. Yorumlarınızı alalım. Tekrardan malzeme. Ama bu daha güzel. Mocha, karamel, macchiato böyle bir şey. Arkamda gördüğünüz şu bina Tivoli Park. Şu an bağlı olsa da bilmiyorum neden. Biz kaç gündür hem internetten hem kendi sitesinden kontrol ettiğimize rağmen yine de kapalıydı. Maalesef ki görme imkanımız olamadı. Akşam yemeği için çok güzel yerlerden birisine geldik. Burası Google puan olarak bayağı yüksek yerlerden birisi. Dün gece burayı bulduk. Fakat dün gece hiç yer yoktu. Ama bugün şanslıydık. Çok güzel bir yer bulduk ve bu güzel akşamı da geçirdik ve bununla da tabii ki de sizinle paylaştık. Bugün benim doğum günüm. Benim için çok özel bir günlerden birisi ve bunu sizinle geçirdiğim ve kutladığım için ayrıca mutlu, gururlu ve onurluyum. Teşekkür ederim bugüne kadar destekleriniz için. İyi ki varsınız. Sizin sayenizde ve desteklerinizle kanalımızı inşallah büyüteceğiz. Her şey olağanüstü ve çok güzeldi. Ve kesinlikle çok mutlu ayrıldık. Artık acıyız yarabbim. Ona bak. Şortuyla sandal düzeldi. Bu da boş kaplağı terse koyup.
Soğuğa diyorsa bunu. Neye bak ya Rabbim. İnanamıyorum teyze. Almanya'da, Avrupa'da genellikle böyle sokak lambası şu köşelerde falanlarda yok. Direkt sokağın ortasında böyle sokak boyunca lambalar var. Ve çok temiz de çok güzel duruyor ve bayağı da aydınlatıyor hem iki tarafı. Değil mi? Bir Nihman Nehri'nin günaydınını görelim. Allah! Eşsiz manzaralar için sana binlerce kere şükürler olsun. Şöyle sahneye alayım kendimi. Yes! Şu an burada havuz olduğuna inanamıyorum. Resmen nehrin içerisinde farklı bir bölümde havuz var ve insanlar havuza giriyor. İnsanlar havuza giriyorlar fakat yani bu elbiseleri çıkararak giyiyorlar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Fenaydı. Şu an bunu izlemek istiyorum ama kaydetmeyeceğim. Resmen arkamdaki gördüğünüz bölümde insanlar suya giriyorlar ve ayrıca mayo falan girmiyorlar. Bildiğiniz çıplak giriyorlar. Çok soğuk yapıyorum. Görebiliyor musunuz? Bunu hep duymuşum ama yakından görmek çok daha farklı bir şeydi. Keşke deneyebilseydim ama deneyemem. Sabahın 8'i falan yani. Ve bu insanlar daha erken buradaydılar. Sabah geçerken göremedim. Niye acaba? Danimarka'ya gelirseniz böyle bir şey deneyin. Bahsettiğim adam mesela böyle bornozuna geldi ve çıktı gitti şu an. Kopenhag'da çok güzel alışveriş yapmak istiyorum derseniz kesinlikle bu caddeye gelmeniz gerekiyor. Bir sürü dünyaca ünlü markaları hem içeride bulabiliyorsunuz ve AVM ve bir sürü makyaj malzemesi ve tabii ki de elektrik satan malzemeciler. Yerini, adresini her zamanki gibi paylaşacağım sizinle. Danimarka deyince tabii ki de ilk akla gelenlerden Bang Olufsen markası. Ses sistemine, kaliteli sese ilginiz varsa kesinlikle doğru adres burası. Canınız güzel bir alışveriş merkezi burası da. Bu sokağa dümdüz devam ettiğinizde birçok markayı zaten görüyorsunuz. Danimarka deyince sokak lezzetlerinden bu hot doglar geliyor. İlk her yerde. Bütün tavsiyeler, Google'lar, yorumlar, her şey bu hot doglarla ilgili gerçekten çok lezzetli. Biz iki farklı modeli denedik. Böyle sokakta pratik, hafif, çok güzel bir atıştırmalık. Gerçekten de lezzetli bir sosisi var. Bu arada her yerde hemen bulabilirsiniz. Özellikle bir yerde takılmanız gerekmiyor. Bir isim veya aramanız gerekmiyor. Böyle gördüğünüz küçük gişelerden alın ve lezzetinle keyif yaşayın. Biz aslında Christiansborg sarayına gitmek istemiştik. Baktık sıra var, biz de bekledik, geldik. Bir baktık kuleye çıkmışız. Çok rastgele istemeyerek artık böyle bir büyük Christiansborg'un üst tarafındaki olan kuleye çıktık. Kendi saray girişini inşallah buluruz birazdan sonra ama buraya çıkmak ücretsiz ve farklı koşullar şartında çıkıyorsunuz. 2-3 tane asansör değiştiriyorsunuz, bayağı sıraya geçiyorsunuz. Sonra X-ray'den geçiyorsunuz. Böyle farklı bir süreçten sonra böyle bu güzel panoramik gördüğünüz gibi manzaraya ulaşıyorsunuz. Değer mi? Bence değer. Çok tatlıydı. Bir de çok yorulmuyorsunuz bu arada. Normalde böyle kulelere çıkmak çok zorlu bir iştir. Fakat buraya böyle gayet keyifli ve rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Bir de en önemlisi bedava olması. Evet, bir de bedava olmasaydı. Para almadım. Aynen, biz bekledik. Çok bekledik. Baktık para soran yok. Evet. Güzel bir deneyimdi. Danimarka'da. Yani. Sonra bu ülke pahalı diyorsunuz. Aşk olsun.
Az önce bahsettim ya şeye gideceğiz. Kaseli arıyoruz. Arıyoruz derken parlamentoya geçmişiz. Sonra oradaki adamlar bizi çevirdi. Burada ne yapıyorsunuz? Dedik ki sarayı görmeye geldik. Ay burası değil, diğer tarafa geçin. Ay çok fenaydı. Resmen dakikalarla yırttık. Yoksa şu an hapishanede veya sorgudaydık. Bu arada ikisi aynı tarafta. Hem parlamento hem kasel, işte hepsi yan yanalar da bulamıyoruz. Parlamentoyu bulduk. Kuleyi de bulduk. İstemediğimiz iki yer. Bakalım Kasseli'de inşallah buluruz. Ya, maalesef ki maalesef ki şanslı döneme denk gelmedik. Saray girişleri şu an kapalı. Aradık, çok aradık. Fakat herhangi bir içeriye giriş ne gişesi var, ne yolu var sorduk da şu anlık kapalı. İşte burası hem parlamento ve hem işte kraliyet ailesinin de işte farklı zamanlarda kraliçenin de kullandığı alanlardan birisi olduğu için işte böyle zamanlar bazen kapatıyorlar işte turistlerin girişini. Bazı zamanlar açıyorlar ama görmesi gereken en güzel yerlerden birisi. Çok şaşalı duyduğumuza göre, ben de size Google'dan kaç tane resim paylaşırım. Fakat biraz talihsiz bir bina. Bu işte çok 18. yüzyıldan bu tarafa kalan bir eser. Fakat bu seneler boyunca 3 kez yeniden yapılmış. Çünkü 3 kez çok kötü bir şekilde burası yangına maruz kalmış. O yüzden defalarca burası restore edilmiş. Instagram'da görüp de büyülendiğimiz o meşhur ve güzel yuvarlak köprüye geldik. Buranın güzelliğini gerçekten telefonlara sığdırmak mümkün değil. Farklı bir mimaride yapılmış ve gerçekten çok tatlı, minnak bir yer. Sandığımdan biraz daha küçük, biraz daha büyük bir şey sanmıştım. Ama yine de güzel. Bu arada şurası 2-3 kısımdan oluşuyor köprü. Zaten üstüne geçerken anlıyorsunuz. İşte nehir boyundan, şu tarafı da nehir. Açılıp ve kapanıyor. İşte onun saatini ve şeyini bilmiyorum. Eğer bir bilgiye ulaşırsam muhakkak videonun altında sizinle paylaşırım. Ve böyle bence buraya geldiyseniz kesinlikle gelip de görmeniz gereken güzel yerlerden birisi. Tam kütüphanenin karşısında. Bu arada bu kütüphanede çok büyük bir kütüphane, mimarisiyle ve farklı rengiyle de bayağı bir ilgi almış. Çok rastgele yol üstünde bir mağaza gördük. İçeriye girdiğimizde milyonlarca pip ve pro sigarası gördük. Daha çok aslında pip mağazası. Yanında pro sigaraları da satıyor. Ama içerisi tam bir pip cenneti. Çok fazla çeşit de var. Milyonlarca bulabilirsiniz ve çok da özel ürünleri galiba satıyor. İşte yerini, konumunu ve ismini bırakırım. İlginiz varsa beğeneceğiniz konumlardan birisi olacak. Şurada oturan beyefendi hepimizin hayatında çok güzel bir yerdi. Çocukken okuduğumuz bütün kitaplar ve bildiğimiz bütün o hikayeler, meşhur hikayeler hepsi bu adamın sayesinde. Yazarı hepimizin bildiği ve kitabını okuduğu, çizgi filmlerini izlediğimizin bu beyefendi sayesinde oluşmuş bütün o güzel anılarımız, mutlu ve hüzünlü anılarımız ve gerçekten şuradayken bu kadar güzel hissi dünyadaki bütün çocuklara yaşattığı için gerçekten teşekkür ederim. Ve sizin de bu beyefendi görüp tanımanızı isterim. Şimdi bu tam belediye binasının şurasında burada oturmuş ve Tivoli'ye bakıyor. Tivoli'ye ne yazık ki biz dün de geldik kapalıydı, bugün de geldik kapalıydı. Neden kapalı olduğunu da pek çözemedik. Keşke fırsat olup geçebilseydik içerisinde. Biliyorsunuz ki Tivoli buranın en meşhur ve en önde gelen turistik yerlerinden birisi ve kesinlikle görmek isterdim. Resimlerini, videolarını paylaşırım. Videonun devamında içeride 30 ve 40'tan belki daha fazla tren var. Çünkü yapmanız gerekiyor ki her türlü yaş kitle demeden burada eğlenebileceği bir ortam var. Hem bahçesi olsun, hem hızlı trenleri olsun, böyle farklı keyifli ve eğlenceli bir zaman geçireceğiniz yerlerden birisi. Ayrıca Disneyland'ın kuruluş ilhamı olarak da bilinen bu meşhur Tivoli'yi maalesef ki görme imkanımız olmadı. Olur da gelirseniz veya varsa bir tecrübeniz benimle paylaşın.
Arkamda gördüğünüz bu yer bir ters müze. Bir arada İstanbul'a da gelmiş eğer hatırlarsınız. Ama burası tam olarak her şey var işte. Böyle her şey tepe taklak, farklı objeler, farklı böyle göz hatası yansıtan dekor odaları. Burada böyle tatlı eğlenceli zaman geçirmek isterseniz bence burayı kesinlikle gelin. Tam belediyeye de çok yakın, yürüme mesafesinde. Minnak yerlerden birisi. Buranın galiba en güzel pastanecilerinin önünden geçtik. Bayağı karşısında sıra vardı ve içerisi tıklım tıklımdı. Yazarım size konumunu, adresini. Geçerse yolunuz bir uğrayın. Çok sıra vardı ama çok güzel bir yere benziyordu. Aynı Fransa'daki Ladur gibi bir böyle konsepti de var. Burasını Google'dan bulduk. En yüksek yorumlu ve en güzel puanlı olan burgercilerden birisiymiş. Yani Kopenhag'ın bundan daha yükseği yok. Bayağı araştırdık, bulamadık. Siz varsa tanıdığınız, bildiğiniz bize bırakın yorumlarda. Ama şaka bir yana en güzel burger yemesi gereken yerlerinden birisi Google şurayı önerdi. Şimdi yemeklerimizi sipariş ettik. Gelen bira bayağı bizi mutlu etti. 1 litrelik bira. Bayağı büyük. Yemeği yedik ve bayıldık. Böyle bir şey yok. Şuracıkta, şurada tam olarak şurada uyumak istiyoruz. O kadar güzeldi ki anlatamam. Kesinlikle gelip denemeniz gereken yerlerden birisi. Canlı canlı çektim ki tamamıyla hissiyatımı size aktarayım. Gözlerimin kapanmasından belli oluyor ne kadar zevk aldım ve bitirdim. Gerçekten çok güzel. Ortam, atmosfer, hizmet, ilgilileri muazzam hissediyorsunuz. Burası sokak barı. Şöyle bir güzel mimarisiyle böyle sokakta öyle sıraya durup içkilerinizi alıp keyifli, güzel zaman geçirebilirsiniz. Şimdi biz de deneyeceğiz. Bu arada menüsü de şöyle. Şöyle geleyim. Oturma alanı da var. Ve oturma alanı da varmış. Çok ferah ferah. Güzel güneşli bir günde keyifli bir zaman geçireceğiniz yer. Ya geldik Danimarka'nın artık kapanışına. Şimdi yorumlamaları yapalım. Bu şehir çok pahalı mı? Evet, birazcık pahalı ama gerçekten aldığınız hizmetin ve kalitenin parasını veriyorsunuz ve kesinlikle boş ve ekstradan bir para değil ve biz bu yanını sevdik. Burayla ilgili çok kötü şeyler duymuştuk ve çok yani farklı yorumlar okumuştuk ama bizce yani son 2-3 günde çok güzeldi. Şehrin atmosferi, tarihi, geçişi, insanları, ortamı, her şey bize tam o Avrupa'nın o koyu Avrupa olma şeyini yaşattı, hissini yaşattı ve çok severek, çok eğlenerek güzel bir zaman geçirdik. Ve havası da hiç bizi şükürler olsun ki bozma. Tabii ki de buraların havası biraz tartışılı ama şükürler olsun güzel bir döneme denk geldik. Hava da gayet güzel. Ne çok soğuktu ne de çok sıcaktı. Güzel ortalama tam bir sonbaharı havasını yaşadık. Doğum günümüzü kutladık sizinle beraber ve elimizden geldiği kadar farklı yerleri gezdik. Bugünkü yerlerden biraz talihsizlik yaşadık. Hani birçoğu yerler hemen hemen ya tadilattaydı ya da kapalıydı. Onları da artık bir sonraki seferimize sığdırıp kısmet olursa tekrardan gelip sizinle beraber buraları keşfederiz. Danimarka'ya gelmeyi düşünüyorsanız ve bu videoyu izliyorsunuz ve tereddütlüyse eğer doğrusu böyle olur. Hiç tereddüt etmeyin. Çok güzel bir yere geleceksiniz ve çok mutlu ayrılacaksınız. Size söz veriyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şu ana kadar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizle büyüyorum. Ve sizinle gezip keşfediyorum. Her şey için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu da ihtiyacı olan arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Varsa da farklı bir yorumunuz, deneyiminiz yorum kısmında bırakırsanız seve seve hepsini okurum ve cevaplarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.